Evet, tek başına oyun yapmaya karar verdim. Başlangıçtan itibaren tüm yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Tüm detayları ve proje hedeflerini anlatacağım. Bakalım 15 günde ne kadar ilerlemişim hep beraber göreceğiz. Peki oyun yapmaya nasıl karar verdim? Oyun oynayan çoğu kişi etkilendiği oyunlara benzer oyunlar yapmak isterler. Ben de çocukken oynadığım bazı rol yapma oyunları beni çok etkilemişti. Onlar gibi bir oyun yapmak istedim. Özellikle izometrik perspektifte olan bu oyunlar RPG türünün altın zamanlarında oynadığımız efsane oyunlardı. Bu oyunların hangi özelliklerini örnek aldım derseniz aslında ben kafamda bir yapı oluşturdum ve bunları kullanarak bir proje oluşturmak istiyorum. Bunları da video ilerledikçe detaylı anlatacağım. Projemi Microsoft Visual Studio ortamında geliştiriyorum. 31 Temmuz'da yeni bir proje oluşturdum ve C++ programlama diliyle kodlamaya başladım. Öncelikle bir pencere oluşturmak gerekli. Şöyle siyah bir pencere var. İlk önce sadece karanlık vardı diye anlatırlar ya hikayelerde. Bizim hikayemiz de böyle başlasın. Oyundaki her şeyi bu pencerenin içine ekleyeceğim. Sonrasında haritamızı ekrana çizelim. Haritayı tile tabanlı karelerden oluşturalım. Bunun kodlarını yazdıktan sonra çapraz tile'lar için PNG dosyalarımı ayarladım. Başlangıçta 20x20 genişlikte bir harita olsun. Yani geliştirmeye yeni başlıyoruz. Küçükten başlamak lazım. Aynen bu şekilde gördüğünüz gibi X koordinatı şu tarafa doğru gidiyor. Y koordinatı da burası. 20x20 yani ekranda şu anda 400 tane tile var. Diablo 1'de ekranda ortalama 100-150 tane tile bulunuyor. Diablo 1'in harita genişliği o boyutlarda yaklaşık olarak. Tile sayısı arttıkça işlemciye binen yük de artıyor ama bunları bir şekilde düzeltmeye çalışacağız. Şimdi burada ilk sorunumuzla karşılaştık. Bakın gördüğünüz gibi pencere boyutu değiştikçe tile'ların oranı değişiyor. Bunu düzeltmek için oyun içindeki boyutlandırmayı pencere veya ekran boyutundan etkilenmeyecek şekilde ayarlamayı deneyeceğim. Ve işte sonuç. Tile'ların oranı bozulmuyor. Bunu yapmasaydık farklı ekranlara göre görüntünün oranı değişirdi. Gördüğünüz gibi haritayı böyle ufak bir şekilde oluşturduk. Zoom özelliği de ekledim. Oyunu tasarlarken bunlar çok işime yarayacak. Artık bir karakter ekleyebiliriz. Oyundaki tüm diğer karakterler, düşmanlar ve biz de dahil tüm hareketli varlıkları tek bir sınıf kullanarak oyuna dahil edeceğim. Başta animasyon falan olmayacak. Tek bir PNG ile ilk karakterimizi oluşturalım. İşte bu şekilde. Haritada belli bir koordinata ekliyoruz. Kamera hareketini hem mouse hem de klavyeden olacak şekilde ayarladım. Yani mouse'u kenarlara getirdiğimde ekran hareket ediyor. Artık oyun dünyamızı daha rahat keşfedeceğiz. Karakterimiz şimdilik hiçbir şey yapmıyor. Sadece çizdirdim ve hiçbir özellik vermedim. Önce karakterin yürümesini programlayalım. Mouse ile hangi tile'a tıklarsam en kısa yolu bulup hedefe gitsin. Artık karakterimiz istediğimiz yere en kısa yoldan gidebiliyor. Size bu yol bulma sistemini görsel olarak göstermek isterim. Bakın bu kırmızı noktalar karakterin izleyeceği yolu gösteriyor. Nereyi seçersek karakter bu noktalar üstünden hareket ediyor. Her nokta bir tile yer kaplıyor. Yani tile tabanlı haritamızda bir tile'dan öbürüne hareket edebiliyoruz ve sadece bir tile yer kaplıyoruz. İkisinin arasında durma şansımız yok. Tıpkı Diablo 1 ve Hero Quest oyunlarındaki gibi. Şimdi karakter sınıfımızı oluşturduk ve hareket özelliği verdik. Bu demek oluyor ki bu sınıfı kullanıp oyuna dahil ettiğimiz tüm karakterler aynı özelliklere sahip olacak. Yani ikinci bir karakter çağırdığımda onun da yol bulma algoritması ve hareket özelliği var. Hiçbir şeyi tekrar eklememe gerek kalmayacak. Onu şimdilik yürütecek bir tuş atamadım. Onu da ileride yaparım. Burada bir sorunumuzu daha göstermek istiyorum. Bakın benim karakterim arkada kalıyor. İzometrik perspektifte aşağıda olmama rağmen karakter arkada çiziliyor. Bunun tek sebebi karakterlerin çizim sıralaması. Şöyle açıklayayım. Benim karakterim ilk çizilen karakter. Diğer karakterde ikinci çiziliyor ve satır olarak altta kalıyor. Programlamada satır olarak altta yazılan en son ekrana çizilir. Bunları döngüyle de çağırırsak aynı sorun olacaktır. Döngüyle 10 tane karakter çağırsak 10. karakter hepsinden önde görünür. Ama bizim istediğimiz hangisi daha alttaysa perspektif olarak onun önde görünmesi. Çözüm ne dersiniz? Tabii ki koşula göre bir indeksleme yapacağız. Bunu da basitçe açıklayayım. Tüm karakterleri bir diziye aktarıyoruz ve burada diyoruz ki hangi karakterin PNG resminin Y koordinatının en alt tarafı diğer karakterlerin Y koordinatından daha alttaysa onun indeksi daha büyüktür. Yani ben bu karakterin önüne geçtiğim anda benim indeks değerim ondan büyük olacak. Böylece karakter önde çizilecek. Hemen bunu deniyoruz ve gördüğünüz gibi artık hangi karakter X ve Y koordinatında alttaysa o karakter önde görünüyor. Hatta bunu yapmışken oyuna bir obje katmanı ekledim. Şimdilik sadece duvar adında bir nesnemiz var. Neden iki katman? Çünkü yerleri çizdikten sonra üstüne evleri, ağaçları, dağ, taş ne varsa hepsini bu katmandan çizeceğiz. Daha kolay olacak yani. Az önce karakter için yaptığım indekslemeye obje
katmanını da dahil ediyorum. Yani duvarın arkasına geçince karakterler arkada görünecek. Öne geçince de önde görünecekler. Bakın bu şekilde oyunumuz yavaştan şekilleniyor. Artık mouse'un sağ tıkıyla öbür karakteri hareket ettiriyorum. O da hareket etsin, hep orada durmasın istedim. Bakın şöyle perspektifi görmeniz için biraz yürütelim. Hiçbir sorun yok. En azından şimdilik yok, öyle görünüyor. İleride mutlaka bazı sorunlar çıkacaktır. Onlarla da ilgileneceğiz. Şimdi karakterlere animasyon ekleyeceğiz. Bunun için yapay zeka ile bir karakter çizdim. Ama tam istediğim gibi çizmediği için karakterin bazı yönlerini kendim çizmek zorunda kaldım. Yapay zeka kodlarınızdaki hataları da düzeltiyor ve çok işe yarıyor. Hatta bazı şeyleri sorarsanız size bayağı öğretiyor da. Ama yine de bilmediği şeyler de var. O yüzden kendinizi geliştirmek her zaman gerekiyor. Ben çizim yaptırırken yapay zekaya muhtemelen doğru komutları yazamadım. Yapay zeka konusunda uzman olmadığım için biraz sıkıntı çektim. Eğer tavsiyeniz olursa mutlaka yazın yapay zeka hakkında. Aranızda benden iyi bilenler mutlaka vardır. Ben de sizden öğrenmiş olurum ve daha kolay çizimler yaptırırım. Neyse, karakterleri yükleyince şöyle totem gibi üst üste çıktılar. Tüm sprite şablonunu ekrana çizdirdik. Onu şimdi düzelteceğim ve karakter 8 yönden hangisine dönerse o tarafa uygun resmi çizdireceğiz. Şöyle tekrar deniyoruz. İşte bu şekilde 8 farklı yöne dönen bir karakterimiz var. Motivasyonumu arttırsın diye böyle birkaç çizim eklemek istedim. En azından oyunun neye benzediğini yavaş yavaş görüyoruz ve bu da bana gerçekten şevk veriyor. Yol bulma konusunda bir şeyler yapmıştım ama bir sorunu fark ettim. Karaktere bir hedef belirleyince o hedefe giderken başka bir hedef seçemiyorum. Yani o hedefi tamamlayana kadar mouse'la seçtiğim başka yere gitmiyor. Bunu düzeltmem lazım. Sonuçta gerçek zamanlı bir oyun yapıyorum. Satranç gibi bir oyun yapmıyoruz yani. Yolda yürürken bir düşmanla karşılaşınca aniden yolumuzu değiştirmek gerekebilir. Şu şekilde artık istediğimiz zaman karakteri farklı yöne hareket ettirebiliyoruz. Hedefi de yeşil noktayla belirttim. Bakın gördüğünüz gibi. Maksat yaptığımız kodlamayı görsel olarak da daha rahat anlamak. Bir sorun daha vardı. Karakter bir tile üstüne gitmeden yarı yolda farklı yöne gidebiliyordu. Bunu düzelttim çünkü karakterlerin tile'lar arasında farklı yöne gitmesi oyun sistemini bozan bir durum. Yani yanındaki karenin üstüne tıklarsanız karakter oraya giderken yarı yolda yeni bir kareye tıklarsanız karakter ilk verdiğiniz tile hedefi tamamladıktan sonra yenisine yol alıyor. Bu da hedeften şaşmasını önlüyor. Ayrıca çizdirdiğim haritanın büyüklüğü biraz yavaşlamaya sebep oluyordu. Bunu düzeltmeye çalışacağım çünkü büyük bir harita yapabilirim. Yani hayalimde bu var. Fallout ve Arcanum oynayanlar bilir. Bu oyunların haritaları devasadır. Onlar kadar olur mu bilmiyorum. Büyük ihtimal olmaz ama elimden geldiğince büyük bir harita deneyeceğim. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi haritamızı ve karakterlerimizi oluşturduk. Eksikleri gidermeye devam edelim. Bakın, obje katmanına 3 farklı türde ağaç ekledim. Bunlara biraz rüzgarda sallanma efekti koydum. Bence güzel görünüyor. İleride farklı ağaçlar da koyarım. Ormanda olan çoğu şeyi koyunca o doğal görünümü vermiş oluruz. Arkadaşımla şöyle biraz geziyoruz. İleride buralar pek güvenli olmayacak tabii. Çok tehlikeli düşmanlar, farklı yaratıklar karşımıza çıkabilir. Tehlike demişken oyunda gece gündüz döngüsü de olacak. Onu da ekledim ve şu şekilde oldu. Akşam renk biraz kızıla dönüyor. Sonra gece kararıyor ve sabah yeni güneş doğmuş gibi soluk bir sarı renk oluyor. Kısa yollarla ben değiştiriyorum ama size hızlandırılmış halini göstereyim. Böyle yumuşak geçişler olacak. Ortalama 2 saatte bir gece gündüz döngüsünü yenilenmiş olarak düşünüyorum ama bunu değiştirebilirim de. Veya oyun içinde dinlenirseniz, uyursanız daha hızlı geçer. Karakterin görüş alanını biraz görebileceğiz gece vakti de olsa ve ateş yakınca etraf aydınlanacak. Bunları planlıyorum. Gecenin oyunda önemli bir yeri olmalı. Tehlikeler gece saatlerinde ortaya çıksın istiyorum. Şimdilik hikayeyi çok anlatmak istemiyorum ama geceleri güvenli bir yer bulmak önemli diyebilirim. Geliştirme sürecinde yaptığınız her kod parçasında ufak hatalar oluyor. Mesela şu ağaçlar gördüğünüz gibi bazen birbirlerinin üstünde görünüyor. Şimdi dikkatimi çekti. Hemen onu da düzelteyim. Karakterlere dairesel görüş alanı eklemek lazım. Bu da tile tabanlı olacak tabii ki. Çünkü her karakter biz onların görüş alanına girince tepki vermeli. Dostsa konuşabileceğiz. Düşmansa saldırabilecek veya onlara gizliden yaklaşabileceğiz ya da etkileşime girmek için bizi görmeleri gerekecek. Görüş alanımız olduğuna göre artık yalnızca şu yeşil alan içindeki karakterleri görebiliyoruz. Bakın, diğer karakter şurada ve görüş alanımıza girince onu gördük. Çıktığı zaman görünmüyor. Bu fonksiyon oyuna çok derin ve taktiksel özellikler katacak. Yani öyle planlıyorum. Umarım katar. Ayrıca görüş alanı ağaç, duvar gibi bazı nesneler tarafından engellenecek. Duvarın ya da ağaçların arkasını göremeyeceğiz. Oradaki karakterleri de göremeyeceğiz. Bakın, duvarın arkasındaki karakteri yalnızca uygun yerden görebiliyoruz. Şimdi test etmek için bir deneme yapacağım. Kim başka birisinin görüş alanına girerse onun üstünde görüldü yazsın. Mesela şu karakter diğerinin görüş alanına girdi ve görüldü yazısı çıktı bakın. Yani onu diğer karakter gördü.
O da onun görüş alanına girince aynı yazı onda çıkıyor. Demek ki sistemimiz doğru çalışıyor. Haritamız şu anda 200 çarpı 200 tile, yani 40.000 tane tile var. Bunları çizdirmek gerçekten bilgisayarı yoran bir işlem. O yüzden bazı hilelere başvurdum. Gereksiz işlemleri bazen devre dışı bırakıyorum. Bunu yapmazsam oyun yavaşlar. Yani bunları yapmak zorundayız. Sadece kameranın gördüğü yerlerde işlemlere yoğunlaştım. Bu şekilde performans çok daha arttı. Size bahsettiğim Arcanum ve Fallout gibi oyunları oynayanlar bilir. Bunlar devasa haritalara sahip oyunlar. Bu haritaları gerçekten yürüyerek bitiremezsiniz. Bakalım daha büyük harita çizmeyi denersek ne olacak? Haritamızı tam 10 kat büyüttüm. Yani 2000 çarpı 2000 tile. Bu da sağ üstte gördüğünüz gibi 4 milyon tile demek. Uzaklaşınca tüm tile'lar ekrana girdiği için biraz yavaşlıyor. Oyunda bu büyüklükte bir harita yapsam hepsini gezmek bayağı uzun zaman alır. Hadi bunu da 10 katına çıkaralım. Yani 20.000 çarpı 20.000 tile. Tam 400 milyon tile büyüklükte harita çizdik ve sıkı durun, oyun yavaşlamadı. Sistemimiz güzel çalışıyor. Harita her oyuna başlayınca rastgele çiziliyor. Ağaçlar, taşlar ve başka eklenecek her şey rastgele oluşturuluyor. Güzel bir hikaye düşünüyorum. Rastgele oluşan görevlerle belki haritanın belli bir kısmında oyunun ana hikayesini oluşturabilirim. Geri kalan yerlerde türlü tehlikelerle dolu olur. İsteyen oralara gidip farklı maceralar yaşayabilir. Tabii oyunun ana mekanikleri bittikten sonra bunlara karar vereceğim. Karakterlerin görüş alanlarını iyileştirip yeni özellikler eklemeliyim. Olabildiğince işlemciyi yormayacak şekilde kodlamam lazım. Aslında çoğu oyunda haritayı küçük parçalar halinde birden fazla bölümlere ayırırlar ya da büyük haritaları belli bölümlere ayırırlar. Aralarda haritalarda yüklenmeler olur. Benim amacım tek yükleme sonrası tüm haritanın, karakterlerin, eşyaların, ateş ve benzeri diğer her şeyin bir arada olması. Şimdilik sorunsuz gidiyor. İleride ne olur bilmiyorum. Dediğim gibi yavaş yavaş sistemi oturttuktan sonra aklımdaki tasarımı oyuna dökmeye çalışacağım. Belki ben de parçaları ayırırım veya başka bir sistem uygularım ama durumlar ne getirecek şimdilik bir şey diyemem. Karakterler arasında diyalog sistemi falan olacak. Bunun dışında envanter sistemi, eşyalar, savaş ve büyü sistemi gibi bir sürü şey eklenecek. Aklıma gelmeyenleri de bu listeye katabiliriz. Yalnız şunu söyleyeyim, 15 günde yaptıklarımdan sonra oyunu çok az şekillenmesine rağmen denerken çok keyifli geldi. Böyle evler, köyler, mağara ve zindanlar falan yapınca ve düşmanlar ekleyince güzel hikayeli bir şeyler yapsam hiç fena olmaz gibi geliyor. Geliştirici günlüklerini belli aralıklarla sizlerle paylaşacağım. Oyunun henüz bir adı da yok ama fantastik bir dünyada geçecek. Eski tarz rol yapma oyunlarına benzer bir yapıda olmasını hayal ediyorum. Umarım hayal ettiğim gibi güzel bir oyun olur. Siz de oyun hakkında düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Destekleriniz gerçekten beni motive eder. Maddi hiçbir beklentim yok ki zaten oyunu çalışmalarım dışında kalan zamanlarda geliştiriyorum. Bir yorum, fikir ya da eleştiri benim için en iyi destek olur. Belki fikrinizden esinlenip oyuna yeni bir şeyler ekleyebilirim. Belki bu dünyayı beraber şekillendiririz. O yüzden Discord sunucusu açıyorum. Gelmek isteyen herkesi beklerim. Ayrıca Instagram ve TikTok sayfaları da olacak. Takip etmek isterseniz açıklamaya hepsini yazıyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar dostlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben Joseph.